Amerika'nın bir diğer ucunda Omaha'da çok daha sessiz ve çok daha ölümcül diyebileceğim bir bekleyiş var. Güney Amerika açıklarında bir yolcu gemisinde patlak veren ve insandan insana bulaşabilen ölümcül Andes tipi hantavirüs salgını, bildiğiniz gibi aralarında Türk belgeselci Ruhi Çenet'in de bulunduğu, yolcuları okyanusun ortasında bir hayatta kalma mücadelesine sürüklerken tahliye edilenlerin yüksek güvenlikli karantina merkezlerine de nakledilmesiyle bu küresel bir biyolojik krize dönüşmüş durumda. Ve Amerika'yı ilgilendiren kısımsa Amerikalı bir seyahat fenomeninin rüya tatili bu okyanusun ortasında başlayan biyolojik kabusun ardından Omaha'daki bir tıp merkezinin steril duvarları arasında devam ediyor ve Boston'ın 29 yaşındaki seyahat yazarı Jack Rosemary'in 1 Nisan'da Arjantin'den bindiği MV Hondius gemisinde kendisini küresel bir sağlık krizinin tam ortasında buldu. Gemideki bu 3 ölümün ardından insandan insana bulaşabilen ve nadir ölümcül Andes tipi hantavirüs şüphesiyle tahliye edilen Rosemary'in şu an Omaha'daki yüksek güvenlikli bir karantina biriminde gözetim altında tutuluyor. Olayın ciddiyetini anlamak için süreci biraz başa sarıp hatırlatmakta fayda var. Çünkü 11 Nisan'da gemideki ilk yolcu hayatını kaybettiğinde kimse bunun bir salgının başlangıcı olduğunu düşünmemişti haliyle ve ancak 26 Nisan'da bir ölüm ardından 2 Mayıs'ta gemide gerçekleşen 3. ölümle birlikte panik dalgası tüm güverteyi sardı. Rosemary'nin o anları gülüp eğlendiğimiz bir geziden bir korku filminin setine geçtik sözleriyle tanımlıyor. Cabo Verde yetkililerinin gemiyi limana kabul etmemesi üzerine yolcular bir hafta boyunca okyanusta izole bir şekilde beklemek zorunda kaldılar. Çünkü bahsettiğim gibi çevredeki ülkeler gemiyi kabul etmediler ve Rosemary'nin kabinine kapandığı o günleri de işte Google üzerinden hantavirüs nedir, hayatta kalma oranları nedir gibi aramalar yaparak ailesiyle helalleştiğini, vedalaştığını da ifade ediyor. Peki neden Omaha sorusu gelebilir akıllara? Bu sorunun cevabı 14 Amerikalı yolcunun neden buraya getirildiğini de açıklayarak verebiliriz. Çünkü Omaha federal hükümet tarafından fonlanan ve ülkenin en gelişmiş bulaşıcı hastalık izleme merkezi olan ulusal karantina birimine ev sahipliği yapıyor ve geçtiğimiz pazar günü Kanarya Adaları'ndan kalkan özel bir hükümet uçağıyla Amerika'ya getirilen yolcular maskeler ve dezenfekte edilmiş sınırlı eşyalarıyla tesise giriş yaptı. Rosemary'nin aylarca kendi ifadeleriyle anlatacağım. Topladığı bu hediyelik eşyalar ve valizleri virüs riski nedeniyle gemide bıraktığını bahsediyor ve şu an 30 metrekarelik hava sızdırmaz bir odada tutulan yazar Nebraska'ya geleceğim için bu kadar heyecanlanacağım hiç aklıma gelmezdi diyerek tesisin sunduğu güvenliğe de dikkat çekiyor. Şu an için Rosemary'inde herhangi bir semptom gözlenmedi ancak virüsün kuluçka süresi nedeniyle önünde tam 42 günlük zorlu bir bekleyiş var. Odasında bir egzersiz bisikleti var. Televizyonu ve interneti bulunuyor Rosemary'nin. Bu süreci de altın kafes olarak nitelendiriyor kendince. İlk gününde de hemşireler tarafından getirilen bir Starbucks kahvesi ise onun moralinin düzelttiğini, moral kaynağı olduğu gibi bir betimlemesi var kendince. Öte yandan gruptaki bir yolcunun testinin pozitif çıkması ve hemen Rosemary'nin karşı binadaki biyogüvenlik ünitesine nakledilmesi de hem Rosemary'nin için tehlikenin ne kadar yakın olduğunu hem de bu salgının ne kadar tehlikeli olduğunu hatırlatıyor bizlere.